Evet, bugün Strasbourg'a geldik adalet yürüyüşü için. Buradaki parlamentonun önündeki yürüyüşün amacı ahim kararlarının Türkiye'de uygulanması için kamuoyu oluşturmak. Biz ne kadar konuşsak da bu kararların uygulanması için böyle binlerce insanın bir araya gelmesi gerekebiliyor. Ve bugün burada bu yapıldı. Yüksel Yalçınkaya kararı olsun, diğer kararlar olsun. Buradaki ortamın baskısıyla ümit ediyoruz ki Türkiye'de uygulanacak. Parlamentoya sesleniyoruz ve avukatlığın yanında advokasiyi yani hak savunuculuğunu burada gerçekleştiriyoruz. Yanımda İsviçre'den Fatih Bey var. Kendisi bir avukat ve burada desteklemeye gelmiş. Size soruyorum Fatih Bey, ne var burada? Neden ahim kararları uygulanması için bu kadar ısrar ediliyor? Ne dersiniz? Burada hakkını arayan insanların, adalet arayan insanların bir araya geldiği bir topluluk var. Ve bildiğiniz gibi adalet arayışı uzun ve zorlu bir süreç. Buradaki insanlar da bunun bilincinde olarak buradalar. Ve devamlılık çok önemli adalet arayışında. Biz burada bugün toplanan aynı adaletsizlikleri yaşamış insanlarla adalet arayışındayız. Bunun etkisi olur mu, olmaz mı bunu bilmiyoruz. Ama bunu da yapmak zorundayız. Evet. Hem kendimiz için hem de diğer adalet arayan mağdurlar için. Bugün burada olmak zorundaydık ve buradayız. 5 senedir burada olmak iyi bir şey. Herhalde bu 5 senenin sonucunda kararlar çıkıyor ve etki ediyor diyebiliriz. Öyle ümit ediyoruz. Kararlar çıkmaya başladı. Bundan sonra daha yeni kararlar da çıkacak inşallah. İnşallah buranın meyvelerindendir ve burada bu insanların bir araya gelmiş olması bu kararların çıkmasını hızlandırmıştır diye ümit ediyoruz. Ve buradan uluslararası kamuoyuna ve İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir kez daha seslenerek önünde beklenen kararları bir an evvel işleme koymasını ve daha yeni kararları da hızlandırarak çıkarmasını talep ediyoruz. Evet. Biz de öyle temenni Ümidimiz bu ediyoruz. yönde. Adalet arayışımız devam ediyor ve edecek inşallah. Evet, o zaman herkes için hak, hukuk, adalet. Evet, herkes diyoruz. için adalet diyoruz. Adalet bir gün herkese lazım olacaktır. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizi Hollanda'da da Avrupa'nın farklı yerlerinde de görmek isterim. Umarım inşallah size başarılar diliyorum. Teşekkürler. Uçurtmam tellere takıldı. Hani benim gençliğim Avukatlar olarak işkencenin raporlanmasını, suçluların başlamasını istiyoruz. Evet. İş duyurusu yapılmasını istiyoruz işkenceyle alakalı. Bir gördüyse, yakında olduysa bunun söylenmesi, soruşturmanın başlaması. Birkaç kişi söylese ispatlanıyor, Tabii ki. başlıyor. Ama insanlar zorlanıyor ya söylemekte. Evet. Nasıl olur da bu soruşturmalar başlar, bu işkenceler yargı önüne çıkar? Siz bir işkence mağduru olarak ne demek istersiniz? Şöyle buraya çıkmak gerçekten çok zor. Yani hani bir şey olsa da oraya çıkmasam duygusuna kapılıyorsunuz. Ama buraya geldiğinizde gerçekten onu tamamen yeniyorsunuz. Diyorsunuz ki iyi ki gelmişim. Keşke daha önce gelseydim. Buradan yani kardeşlerime de seslenmek istiyorum gerçekten. Kesinlikle en ufak yani azarlanmadan tutun yani en basiti bir azarlanmaktır. Azarlanmaktan tutun da hani binlerce işkence türü yaşayan arkadaşlarımız vardı. Onların çıkıp anlatıp bunları raporlaştırması gerekiyor kesinlikle. Çünkü ben yaşadıklarımı anlatmazsam hiç kimse bilmiyor. Evet. Ben anlatırsam insanlar biliyor. Ben anlatırsam insanlar haberdar oluyor. Ya, yargılama da böyle bir şey. Hani Kesinlikle. bir raporlanması üzerinden yargı başlıyor. Kesinlikle Yoksa öyle. delil yoksa, hiçbir iddia yoksa Evet, bugüne kadar beni kimse bilmiyordu. O koğuşta kaldığım 15 kişinin dışında yaşadıklarımı hiç kimse bilmiyordu. Ama şu an bu medya vasıtasıyla binlerce insan duymuş oldu. Binlerce insana, milyonlara belki ulaşmış oldu. evet. Bu sebeple kesinlikle Bunun neticesinde işkencecilerin yargılanacağını düşünüyorum. kesinlikle yani bunun hani yanımıza kesemize kar kalması deniliyor ya. Hani yaşadıklarım bugün itibariyle keseme kar kalmadı. Bir travma olarak bir gün bir yerde patlamayacak. En azından bileceğim ki bir gün dilekçeyi buruşturup yüzüme fırlatanlar, küçücük bebeğimle tehdit edenler bir gün adalet önünde hesap verecek. Buna inanıyorum. Evet. Ya işin kötü tarafı hani bu kurumsal ya. Sadece size yapmıyorlar. Yani bir sürü insana yapıyorlar. Kesinlikle O yüzden hani öyle üzerine gidilmesi, yargılamanın yapılması ve böyle şeyler teklif edildiğinde, emredildiğinde yapmamalar için
bir korkunun oluşması lazım. Kesinlikle öyle. Kanundan korksunlar yani. Kesinlikle öyle. Bu yüzden sizin yaptığınız çok kıymetli bir iş gerçekten. Çünkü benim çevremde olan arkadaşların avukatları hep aynı zulmü yaptılar yani. Evet. Ben her gün koğuşa, yani her avukat görüşümden sonra koğuşuma ağlayarak gittim. Çünkü çok ağır psikolojik baskı yaptılar. Sizin gibi böyle hani bunu yasalaştıralım diyerek çıkan insanlar çok kıymetli. İyi ki varsınız. Siz iyi ki varsınız söylediğiniz için. Teşekkür ederim. Hani biz üzülüyoruz. Sizin yaranızı deşiyor olmaktan dolayı da. estağfurullah. İnşallah hani topluma faydası olur. İnşallah. Hep beraber bundan iyiye doğru gideriz. İnşallah. Teşekkür Çok ediyorum. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Reşat abim, sizle burada karşılaştık. Siz ekstra farklı bir programa katıldınız. Orada ne oldu? Bir de buradaki program hakkında genel fikrinizi alabilir miyim? Avrupa Konseyi binası içerisinde bugün bir program vardı. Oraya katılmış olduk. Özellikle AYİM'in son dönem vermiş olduğu kararların Türk'te uygulanmaması ile ilgili güzel bir programdı. Orada tabii Türk hükümetine yönelik çok ciddi eleştiriler yapıldı. Bugün tabii 5. kez düzenleniyor Strasbourg buluşmaları. Açıkçası AYİM'in olması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin olması gerçekten çok önemli. Böyle bir mahkemenin olması, hani insanların kendi ülkesinde kendini ifade edememesi, kendisini savunamaması, farklı bir ülkede olsa bile gelip burada kendini özgürce savunabilmesi, böyle bir imkan olması çok önemli bence. Yani kendi ülkesinde bulamadığı hukuku farklı bir ülkede olsa bulması çok değerli. Bu anlamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin varlığı bence çok önemli bir mahkeme. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi biraz geç işleyen bir mahkeme ama neticede Türkiye ile ilgili özellikle bu son dönemde yapılan yargılamalarla ilgili çok ciddi önemli kararlar verdi. Evet. Tabii bu kararların uygulanma aşamasında artık şu anda Türkiye. Bir şekilde de uygulanacak. Bunun için de bu tarz eylemler yapılıyor. Evet. Buna dikkat çekmek için ben de bugün buradayım. Ve siz işin mutfağında gördünüz. Etkilendiğini, bu programların bir sonuç doğurduğunu parlamentonun içindeki programda da bizzat müşahede ettiniz herhalde. Kesinlikle, kesinlikle. Şu anda özellikle Yalçınka kararı, yasak kararı bence şu anda o kararların ne kadar önemli kararlar olduğunu biz henüz tam anlayamadık. Yani şöyle tam tersini düşünelim. Yalçınka kararında veya yasak kararında AYİM şöyle bir karar verseydi, burada hak ihlali yok, Türk yargısı tamamen adil bir yargılama yaptı ve bu insanlar terör örgütü üyesi. Eğer böyle bir karar vermiş olsaydı bu hem Türkiye'deki mağdurları çok ciddi bir şekilde etkileyecekti. Hem de Avrupa'da işte göç etmiş, buralara iltica etmiş, pozitif karar almış bütün herkese etkileyecekti. Çünkü neticede AYİM kararları sadece Türkiye değil, Almanya'yı da, Fransa'yı da, Evet. bütün ülkeleri bağlıyor. Dolayısıyla burada verilmiş bir karar, bütün ülkeler için bağlayıcı bir karar. O anlamda bu çalışmalarda, bu kararların çıkmasında emeği geçen tüm hukukçuları, tüm diğer meslekteki grupları, herkesi ben çok teşekkür ediyorum kendilerine. Biz teşekkür ediyoruz abi. Burada bir bilinç oluşuyor, bir kamuoyu oluşuyor. Ve bu kamuoyu sonucunda etkisini oluşturuyor yani. Bizim de istediğimiz eski hukuk kurallarının uygulanması. Ya çok ekstrem bir şey değil ama Evet. Ya şimdi şöyle neticede AYİM açısından baktığınız zaman hizmet hareketi üyeleri bir dosyadan ibaret aslında. Hakimler çünkü insanları görmüyorlar. Sadece önündeki dosyayı görüp ondaki hikayeye göre bir karar veriyorlar. Ama işte bu tarz AYİM önünde yapılan organizasyonlar aslında AYİM'in bence hizmet hareketi üyelerini de daha yakından tanıması için de bir fırsat. Evet. Çünkü buraya binlerce insan geliyor ve barışçıl bir şekilde eylemlerini yapıp tekrar geride hiçbir çöp bırakmadan. Evet, Ya bu şu an müthiş, onu görüyoruz. evet, müthiş bir şey bu. Dolayısıyla hani bir terör örgütü üyesi gelip de AYİM'in önünde tabii ki barışçıl bir eylem yapmaz. Dolayısıyla AYİM de bence hizmet hareketi üyelerinin aslında terörist olmadıklarını, yani önüne gelen dostaki insanların nasıl insan olduklarını da bence bu şekilde görmüş oldu. evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki programlarda yine görüşürüz. Umarım görüşmek üzere Fatih Bey. Kendinize iyi bakın. İhtiramla hayallerinde tutuştum. Hani gençliğim nerede? Penceresiz kaldım anne. Penceresiz kaldım anne. Uçurtmam tellere takıldı. Hani